Hoş geldiniz. İlk akademimiz olan IGT Introductions and JDs kısmındayız şu anda. Bu videomuzda Türkçe karşılığı olan gelen öğrenciler kurumsal stajlardan sorumlu olan departmanın girişiminin yapılması, çeşitli bilgilerinin verilmesi ve aynı zamanda bu departmanda bulunan kişilerin iş tanımlarında neler olduğunu inceliyor olacağız. İlk olarak kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. İsmim Tuğçe Güney. Genel merkezde, Isaac Türkiye Genel Merkezi'nde gelen öğrenciler kurumsal stajlardan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. İlk önce bu departmanımıza başlarken Global Talent ürünümüzün ne olduğunu açıklayarak başlamak istiyorum. Çünkü aslında bildiğiniz gibi adından da anlaşılabileceği üzere gelen öğrenciler kurumsal stajlar adlı departmanımız Global Talent'ın asıl sorumlularından bir tanesi diyelim. Bu ürünümüz, Global Talent adını verdiğimiz ürünümüz, firmalara sağladığımız 6 ve 78 haftalık bir ürünümüz. Bu fırsatımızda aslında yurt dışında bulunan 18-30 yaşlarındaki bir insanın kendinde bulunan liderlik özelliklerini geliştirebilmesi için kültürler arası yaptığı profesyonel bir deneyim. Yani aslında firmalarımıza sağladığımız yurt dışından stajyerlerimizi getirip yaşattığımız profesyonel bir deneyim diyebiliriz. Peki burada IGT'nin ne olduğunu açıklayacak olursak, Incoming Global Talent Departmanı şu anda burada Türkiye içerisinde bulunan bütün ulusal partnerlerimizin ya da lokal bazda bulunan bütün partnerlerimize, firmalarımıza yani sağladığımız üründür. Yani aslında burada bulunan firmalarımıza çeşitli değer teklifleri sunarak yurt dışından onların da istediği kriterlere bağlı olarak çeşitli stajyerler sağlamaktayız. Bu stajyerlerimiz tabii ki de firmamızın bağlı bulunduğu, yani aslında firmamızın istediği alt ürünlerden birisini seçtiği ve bizim projelerimizi Expo üzerinden açtığımız, daha sonrasında Expo üzerinden aldığımız başvurularla beraber firmalara sunumunu yaptığımız, CV sunumunu gerçekleştirdiğimiz, daha sonra işte mülakatını gerçekleştirdiğimiz Isaac tarafından ve aynı zamanda firma tarafından mülakatını gerçekleştirildiği, daha sonra firmanın eğer beğendiği takdirde kabul ettiği ya da beğenmediği takdirde gerekli sebeplerini verip reddettiği bir product'ımız diyebiliriz. Daha sonrasında da firmanın beğendiği, kendi firmasında çalışmasına uygun gördüğü kişilere biz yurt dışında bulunan lokallerden ülkemize getirip burada profesyonel bir deneyim almasından sorumlu olan departmandayız. Yani aslında baktığımızda IGT adı verilen departman hem kurumsal bazda çalışabilecek, yani firmalarımızla iletişim kurabilecek, hem de aynı zamanda birazcık daha volunteering, yani aslında gönüllülük deneyimi alabileceğiniz bir ürün diyebiliriz. Çünkü aynı zamanda firmalarla çalışıp kurumsallık alabilirken bir yandan da buraya yurt dışından gelen stajyerlerimize çalışıp hem İngilizcenizi geliştirebileceğiniz hem de gönüllülük deneyimi alabileceğiniz departmanlarımızdan bir tanesi. Burada iş tanımlarına bakacak olursak ilk takımımız tabii ki de biz Customer Flow dediğimiz müşteri akışı adı verilen flow üzerinden gidiyoruz. Burada ilk takımımız Consideration takımı. Daha önce de söylediğimiz gibi daha önceki videolarımızda İlk olarak bizim için en önemlisi yönetim kurulunun ya da başkanın, yönetim kurulunun, takım liderlerinin aslında üyelere verdiği takım standartlarının sağlanması. Sadece aslında biliyorsunuz firmaya karşı ya da burada bulunan stajyerlerimize karşı değil, bizim aslında bizimle beraber çalışan üyelerimize de deneyim verdiğimiz ve aslında bu deneyimi nasıl yönettiğimize alakalı bir iş tanımı diyebiliriz. Burada da aslında Consideration takımının sorumlu olduğu standartlar da var. Bu ilk önce partnerlerimize sağladığımız standartlardan selection process, yani aslında seçim sürecini yönetebilme ve aynı zamanda da beklentilerini yönetebileceğimiz tarafları kapsayan bir iş tanımı mevcuttur. Burada diğer bir şekilde olabileceğimiz gibi biliyorsunuz iş geliştirme ve IGT takımımız kesinlikle sinerji halinde çalışılması gereken departmanlar. Çünkü iş geliştirme takımı Global Talent'ı satarken Global Talent IGT'de bulunan takımımızda Business Development, yani iş geliştirme takımında bulunan kişilerin sattığı ürünü eşlemekle sorumlu olan, yani aslında firmalarımıza o deneyimi, o stajyeri sağlamakla sorumlu olan takımımız. Burada da o yüzden aradaki sinerjiyi çok iyi yakalamak gerekiyor ki firmanın bizden ne isteyebildiğini, yani aslında firmanın stajyerden ne talep ettiğini, fırsatı
Expo üzerinde nasıl açabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden de çok açık ve net bir şekilde bizim fiziksel satış takımımızdan rehberlik almamız gerekiyor. Daha sonrasında burada bildiğiniz gibi tek başımıza çalışmıyoruz. Yurt dışından stajyerler getiriyoruz. Bu yüzden International Relations yani uluslararası ilişkilerimizin de çok iyi olması gerekiyor. Çeşitli partnerlerimiz var, ülke partnerlerimiz. Onlarla beraber sürdürülebilir bir şekilde iletişim kurulmalı, konuşulmalı, mesajlaşılmalı, gerektiği zaman Skype üzerinden görüşmeler yapılmalı. Bu şekilde bir sürecimizin izlenmesi gerekiyor partnerlerimizle olan ilişkimizi sağlayabilmek için. Daha sonrasında firma ilişkilerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekiyor. Bu da nasıl sağlanıyor? Standartlarımızı sağlayarak. Daha sonrasında ayar partnerlerimizle yani bizim şu anda bulunduğumuz ülkemizin partnerlerine çok iyi bir şekilde yönetebilmemiz, onlar üzerinde iyi beklentiler kurabilmemiz ve fırsatlarımızı onlara tanıtabilmemiz gerekiyor. Burada zaten eşleşmelerin gerçekleştirdiği takımdayız. Bu yüzden bize gelen satışların yani açık formların eşlenmesinden sorumlu olan departmanın aslında kendisi diyebiliriz. Daha sonrasında EP'miz kabul aldığı ve sistem üzerinde eşleşmesinin gerçekleştirildiğinden sonra EP'nin vize işlemlerinin başlatılması, vizesini alabilmesi ve burada gerekli bütün dokümanların sağlanmasından sorumlu departman. Daha sonrasında biliyorsunuz işte daha önce de dediğim gibi firmalara onların açık formları üzerinden çeşitli başvurular geliyor. Ama bazen çok fazla da başvuru gelebiliyor. Bu yüzden stajyerleri süreçte tutabilmek adına 3 gün içerisinde zaten kontrakta da görülen 5 fakat biz 3 iş günü içerisinde süreci hızlandırabilmek adına firmalarımızdan çeşitli cevaplar yani evet ya da hayır süreçte devam etmek istedikleri ya da süreçte devam etmek istemedikleri stajyerlerin sonuçlarını almakla sorumlu olan bir departman diyebiliriz. Daha sonrasında başvuran EP'lerimiz ile de aslında gün içerisinde direkt iletişime geçirilmesi gerekiyor. Daha sonrasında diğer bir takımımız olan Preparation and Experience kısmında ise burada da birazcık daha sürecin nasıl ilerlediği, stajyerin nasıl bir deneyim aldığıyla alakalı takımımız. Yine aynı şekilde takım standartlarından sorumluyuz. Yani altımızda bulunan üyelerimize karşı üzerimize düşen deneyimin sağlandığından emin olmamız gerekiyor. Daha sonrasında partnerlik standartlarımızdan biliyorsunuz partnerliğe giriş partnerlik hazırlık meetinginin gerçekleşmesi, görüşmesinin gerçekleşmesi, vize ve çalışma izni supportunun desteğinin verilmesi. Aslında biliyorsunuz bizde work permit diye bir şey yok. Oturma izninin yani süreçlerinin yönetilmesi ve daha sonrasında da deneyimin nasıl ilerlediğiyle alakalı sorumlu olan takımımız diyebiliriz. Aslında bu takımımız zaten direkt preparation kısmından yani sürecin nasıl ilerlediği kısmından, hazırlık kısmından ve daha sonrasında da Youth Standards dediğimiz yani buraya gelen stajyerimize sağladığımız bütün standartlardan neredeyse sorumlu olan takımımızdır. Daha sonrasında yasal süreçlerimizden kesinlikle bu takımımız sorumlu. Yasal süreçlerimiz derken biliyorsunuz stajyer buraya geldiğinde sigortasının yapılması, oturma iznine başvurulması, geçici TC kimlik numarasının alınması gibi yasal süreçlerden sorumlu. Yani yasal süreçlerimize firmalarımız aracılığıyla yardım eden takımımız. Daha sonrasında bu yasal süreçleri tabii ki de takibasyonunu yapan takımımız. CRM dediğimiz müşteri ilişkileri yönetiminin hem stajyerimiz taraflı hem de partnerlerimiz yani firmalarımız taraflı sağlanmasından sorumlu. Bunu da aylık olarak yapıyor olacağız. Ve daha sonrasında da post experience yani aslında deneyimimizin bittikten sonra nasıl ilerlediği, daha sonraki aşamalarımızın nasıl ilerleyeceği şeklindeki süreçten sorumlu olan takımımız diyebiliriz. Bir de bildiğiniz gibi çeşitli sorunlar yaşayabiliyoruz. Bazen stajyerlerimiz ya da firmalarımız taraflı. Buradaki aşamalarda sorunu çözülebilmesiyle alakalı çeşitli aksiyon adımları alacak takımımız da bu kısımda yer alıyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videomuzda zaten daha önce de gördüğünüz gibi iş tanımlarının neler olduğunu ve aslında kısaca Incoming Global Talent'a bir giriş yapmış olduk. Daha sonraki videolarımızda da daha çeşitli şeyleri görmüş olacaksınız. İyi günler dilerim. Görüşürüz.